Son dönemlerde sosyal medyada zincir marketlerde çalışan gençlerin bayıldığına dair görüntüler gündeme damga vurdu. Videolarda kasanın başında ya da raf düzenlerken bir anda yere yığılan çalışanları görüyoruz. Bu olaylar tek bir markette yaşanmadı. Farklı şehirlerde ve farklı şubelerde tekrarlandı. Yani bu bireysel bir sorun değil, sistemin bir yansıması haline geldi. Görüntüler ortaya çıkar çıkmaz kamuoyunda büyük tartışmalar başladı. Bazı iddialara göre market zincirleri olayların üzerini örtmek için hukuki girişimlerde bulundu. Yani hem çalışanlar zor şartlara mahkum ediliyor hem de bu şartların duyulması engellenmeye çalışılıyor. Bu durum aslında ne kadar vahim bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu gözler önüne seriyor. Zincir kelimesi bu noktada ironik bir anlam kazanıyor. Çünkü marketlerin adı zincir olsa da aslında bu zincir çalışanların bileklerine vurulmuş gibi. Gençler görünmez zincirlerle sürekli baskı altında tutuluyor. Bu zincir onların özgürce nefes almasına, insanca çalışmasına izin vermiyor. Peki bu gençler kim? Çoğu üniversite öğrencisi, hayat mücadelesi veren delikanlılar ya da genç kadınlar. Ailesine destek olmak zorunda kalanlar da var. Okul masraflarını karşılamak için çalışanlar da tabii ki de. Bir kısmı da başka seçenek bulunmadığı için bu işe mecbur kalanlar. Aldıkları maaş genelde asgari ücret ya da onun biraz üzerinde. Ama yaptıkları iş maaşların kat kat üzerinde bir yük taşıyor. Bir market çalışanı yalnızca kasiyer değildir. Aynı zamanda temizlikçidir, depoda ağır yükleri taşıyan işçidir, rafları düzenleyen görevli, müşteriyle ilgilenen satış danışmanıdır. Yani tek bir maaşla 5 kişinin yaptığı işi yapmak zorunda kalan bir insandır. Bu şartlar altında çalışan birinin sürekli gülümsemesini beklemek büyük bir haksızlık. Müşteriler kasada güler yüz bekliyor ama gençlerin yüzündeki yorgunluk bazen buna engel oluyor. Çünkü gün boyu ayakta kalıyorlar. Mola hakları kısıtlı. Bazen su bile içmelerine izin verilmiyor. İşte tam bu noktada mesele sadece iş değil, insanlık meselesine dönüşüyor. Normalde bir insanın haftada 6 gün, günde 12 saate yakın çalışması kabul edilemez. Ama Türkiye'de bu sıradan bir durum gibi görünüyor. Oysa bu uzun mesailer insan bedeninin dayanabileceği sınırların çok çok ötesinde. Çalışanlar sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da tükeniyor. Sendikaların zayıf olması, işçi haklarını savunan yapıların baskı altında tutulması işleri daha da zorlaştırıyor. Birçok genç hakkını aramaya korkuyor. Çünkü biliyorlar ki seslerini çıkartırsalar işten atılabilirler. Bu yüzden bayılsalar bile ertesi gün işe gelmek zorunda kalıyorlar. Bayılmak aslında bir beden tepkisi değil, bir alarmdır. Vücudun artık daha fazla dayanamadığını gösterir. Bir çalışanın yere düşmesi yalnızca yorgunluğunun değil, ağır sömürünün bir işaretidir ve bu bayılma anı her birimiz için ibretlik bir sahnedir. Düşünün, yere düşen gençlerin biri başını sert bir zemine çarpsa hayatını kaybedebilir. Bir parça ekmek kazanmak için çalışan bir insanın iş güvenliği olmadığı için canından olabilir. Bu modern bir ülkede kabul edilemeyecek bir tablodur. Peki bu olayın toplumsal yansıması nedir? Aslında market çalışanları toplumun aynasıdır. Onların yüzlerindeki yorgunluk tüm ülkenin yorgunluğunu yansıtır. Kasada sessizce duran bir çalışanın bakışları bu toplumun geleceğinin ipuçlarını verir. Müşterilere gülümsememeleri onların suçu değil, sistemin sonucudur. Bu marketin sattığı ürünlere baktığımızda ise başka bir problem görüyoruz. Ucuzmuş gibi görünen ama sağlıksız ürünler rafları dolduruyor. Bir örnek vermek gerekirse muzlu gofret diye satılan ürünlerde neredeyse hiç muz yok. Avrupa'da böyle bir ürün satılamaz çünkü denetimler çok sıkıdır. Ama Türkiye'de bu durum normalleşmiş halde. Tüketicinin sağlığı da çalışanların sağlığı kadar göz ardı ediliyor. Avrupa'da insanlar işçi hakları ve tüketici hakları için seslerini çıkarabiliyorlar. Sokağa çıkıp protesto yapabiliyorlar. Ama Türkiye'de işçiler genellikle susmak zorunda kalıyor. Ya işten çıkarılma korkusu ya da toplumdan destek görememe endişesi onları susturuyor. Böylece sorunlar çözülmeden yıllardır devam ediyor. Peki çözüm ne olabilir? Öncelikle toplumun işçilere bakış açısının değişmesi gerekiyor. Çalışanlara maaşını alıyorsun sus mantığıyla yaklaşmak yanlıştır. Devletin sıkı denetimler yapması, görev tanımlarını netleştirmesi şarttır. Kimseye iki kişinin işi yüklenmemeli. İş güvenliği standartları sıkı bir şekilde uygulanmalı. Teknoloji bu noktada devreye girebilir. Dünyanın birçok ülkesinde kullanılan teknolojiler Türkiye'de de yaygınlaştırılabilir. Bu sayede kasiyerlerin üzerindeki yük hafifletilebilir. Çalışanlar daha insani ortamlarda görev yapabilirler ve en önemlisi mola hakkı lüks değil, zorunluluk olarak görülmeli.
önemli. Unutmayalım ki bir ülkenin gerçek gelişmişliği işçilerin nasıl davranıldığıyla ölçülür. Yüksek binalar, geniş yollar ya da büyük alışveriş merkezleri tek başına hiçbir şey ifade etmez. Asıl önemli olan bu binaların içinde çalışan insanların yüzündeki mutluluktur. Eğer çalışanlar mutsuzsa ülkede mutsuz demektir. Sonuç olarak zincir marketlerde yaşanan bu olaylar bize çok şey anlatıyor. Bu olaylar işçi haklarının nasıl hiçe sayıldığını, gençlerin nasıl zorlandığını ve toplumun nereye sürüklendiğini gösteriyor. Gençlerin bayılarak çalıştırıldığı bir düzen normal olarak kabul edemeyiz. Çünkü bu sadece onların sorumluluğu değil, hepimizin geleceğiyle doğrudan bağlantılıdır.